son 6 yılda bu kadar fazla video yapımı, 400'e yakın video yaptık. Ki çok ciddi bir rakam. Çok. Seni en çok şaşırtan detayları da merak ediyorum. Gemi gezmek için gittik, belgesel yaptık. Gemiyi allak bullak ettim. Her yerini gezdim, herkesle konuştum, her şeyini anladım. Kaptanla iyi geçinebildin mi? Gemiden artık inerken 11 günün sonunda bana şey bile diyorlardı yani. Ekibi yolla, sen kal. Bize devam et. Bu gemi nereye gidiyorsa sen de gel diye. Deniz taşımacılığı çok kıymetli çünkü biz bir yerden küçücük bir düğme siparişi veriyoruz dünyanın öbür ucundan, o gemiyle geliyor. İlk 3 gün sadece gemiyi öğrenmek sürdü. Ha. Yani belki 8-9 saate yakın çekimimiz var sadece ekibin bize gemiyi anlatışı. Aysun Öz'le Başka Şeylerden merhabalar. Bugün İzmir'deyiz, memleketimdeyiz, Bornova'dayız. Bornova'da Arkas Matias Köşkü'ndeyiz ve yanımda çok kıymetli bir misafirim var. Arkas'la olan yolculuğu yıllar önce başlamış bir sporcu ama Amerika'ya gidip bambaşka bir dünya, bambaşka yolculuklara çıkıyor ve günün sonunda yine yolu Arkas'la kesişiyor, Arkas Line'la kesişiyor ve Enes Yılmazer Arkas'la çok güzel bir belgesel çekti. Bu bence memleket için de çok önemli Enes. Öncelikle hoş geldin hem İzmir'e hem Bornova'ya. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Tabii sen dünya çapında bir YouTuber'sın. Çok iyi işler yapıyorsun. Biz seni daha çok emlak videolarında tanıdık ama sonra sen o yolculuğu bambaşka yerlere taşıdın. Ve şimdi de Arkas Line'la o yük gemilerinin perde arkasını, dehlizlerini anlattığın çok da güzel bir belgesel çektim. Burada biraz bir vefa borcu da var tahmin ediyorum. Kesinlikle. Ama senin aslında tüm bu dünya çapında olan başarını, yayıncılık başarını ben sporcu geçmişine bağlıyorum. Sen nelere bağlıyorsun ve Arkas'la olan yolculuğun aslında nasıl başladı? Bütün sır bence burada saklı. Yok, çok güzel bir şekilde açıkladınız açıkçası. Benim Arkas'la olan yolculuğum 2005 yılında başladı. Ben o zaman 15 yaşında Çeşme Alaçatı'da yaşayan genç birisiydim ve 13 yaşında sörf sporuyla tanıştım. O 2 yıllık süreçte yani 13 yaşından 15 yaşına kadar sörf sporuna ciddi anlamda bir emek ve bir heves verdim. Tabii onunla beraber gelen başarıyla da belli bir noktada aslında kaldım. Orada da hem iyi bir spor kulübüne hem de iyi bir desteğe ihtiyacım vardı. Ve yani o zamandan beri haklarını ödeyemem. Arkas Spor Kulübü, Arkas ailesi bana o günden bu yana inanılmaz bir destek oldu. O çıktığım yolculukta 3 defa dünya şampiyonluğu ve yaklaşık olarak ondan sonra 10 yıllık bir sörf kariyeri geçirdim. Sizin de dediğiniz gibi profesyonel sporcu olmak ya da bir sporda o seviyede çalışmak, yarışmak insana çok disiplin, düzen ve emeğe karşı bir saygı üretiyor. Ha. Ve o yolculuğum yaklaşık olarak 2000 yıllar iyice karışıyor. 2017 yılında bitti. Ve ondan sonra da Amerika'da devam eden bir sürecim vardı. Bunun son 6 yılı Los Angeles'ta ve Los Angeles'ta da böyle video çekerek bir content creator olarak bir kariyer edindim. Long story short, o 6 yılın ilerlemesi de beni bu noktaya getirdi. Dünyada, daha doğrusu Los Angeles'ta ufak evlerin, lüks mülklerin çekimleriyle başlayan kanal gitgide büyüdü. Önce Los Angeles'ın dışına, Amerika geneline, sonra yurt dışına, sonra o luxury assetlerdeki scope'u da genişlettik. Yatlar, jetler, experience'lar, tecrübeler derken bunun son noktası Arkas Line'ın konteyner gemisi oldu. Evet. O da çok keyifli bir yolculuktu, 11 günlük. Peki hemen bir virgül koymak istiyorum buraya. Çok güzel anlatıyorsun. Çok da heyecanlı dinlemek bir taraftan ama şimdi o lüks segmentten, lüksün içinden konteyner gemisine nasıl geldin? Yani orada nasıl bir ışık uyandı ve sen kendini Arkas Line'da buldun? Şimdi aslında bunun 2 noktası var. Birinci noktası, ben ne kadar lüks mülkleri, yatları, jetleri veya bu türlü gösterişli assetleri dolaşıyor olsam da gün sonunda ben bir şeyin hikayesini anlatıyorum. Ekip olarak hem kendim hem bütün çalışanlarım, video ekibim, üretim ekibim biz bir asset'i tanıtmak istediğimizde iyi bir şekilde çalışıyoruz, öğreniyoruz, hikayesini anlamaya çalışıyoruz. Sahipleriyle, mimarlarıyla, yapımcılarıyla konuşuyoruz ve bu bilgiyi en iyi şekilde betimleyip video haline dönüştürüyoruz ve bunu İngilizce'de biz immersive diyoruz. Yani hissedebildiğiniz duygularını, texture'larını hissedebildiğiniz bir şekilde video ile anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir süreçte son 6 yılda bu kadar fazla video yapımı, 400'e yakın video yaptık. Çok ciddi bir rakam. Çok. Belki 2000'e yakın ev gördük.
bu süreç içerisinde. Hem çektiğimiz veya çekmediğimiz. İster istemez insanların verdiği emekleri, çalışmalarına karşı saygınız, anlayışınız yükseliyor. Ben aslında buradaki bu öğrenim ve anlayış altyapısını alıp Arcas'ın yıllarca bir şirket olarak yaptığı işlerine, verdikleri emeklerine yansıttım. Aslında orada kazandığım skill'leri bu gemide kullanmaya çalıştım. İkinci noktaya gelince de kesinlikle de bir vefa borcu var. Bunu da borç da demek istemem. Aslında borç güzel bir kelime değil. Arcas'a karşı olunan inanılmaz bir sevgi, saygı ve bir bağımlılık var aslında. Dediğim gibi 20 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Birazcık da hani tabiri caizse cahil cesareti diyebiliriz. Bu da ben böyle bir yolculuğa çıkarsam gerek Arcas'ı biliyor oluşum, gerek bir şey öğrenmeye karşı olan merakım ve bu 11 günlük serüveni de anlatabileceğime inanmamdan dolayı kazanmış olduğum bir cesaretin birleşimiyle ben o gemiye ben ve 2 tane kameramanımla beraber bindik. Hatta bu röportajdan bir 10 dakika önce de konuşuyorduk. Çok fazla da bir senaryo planı da olmadan aslında. Hı hı. Biraz daha gidelim, görelim, öğrenelim. Daha doğaçlama gelişti aslında her şey. Videonun tamamı doğaçlama Hı hı. diyebilirim. Bunu şu anlamda söylemek istemiyorum. Bana otantik gelen kısmı bunun doğaçlama olmasıydı. Evet. Oraya ben bir gidip bir framework içerisinde bunu bir filmlemek istemedim. Evet. Ben gideyim hem gemiyi öğreneyim, hem oradaki çalışanları öğreneyim. Hem de benim 20 yıl önce Arcas'la olan ilişkimin bende yarattığı hissiyatın Arcas'ın çalışanlarıyla olan versiyonu nasıl, bunu merak ettim. İçimde de hep şöyle bir his vardı. Benim Arcas Spor Kulübü ile, Arcas ailesiyle bildiğim Arcas ilişkim o gemide de aynı. Evet. O da bunun bir versiyonu ve hakikaten öyleydi. Zaten belgeselde de umarım görürsünüz, bunu hissedersiniz. O samimiyet o gemide de var. O samimiyet benim sörf kariyerimde de vardı. Umuyorum o samimiyet bugün burada da olacak. Evet, olacak bence. Çünkü ben İzmirliyim, sen de İzmirlisin. Bizim için neticede hani memleket için bir şey yapan herkes çok kıymetli. Ama onu biraz daha küçültürsek kendi şehrimiz için emek harcayan, destek veren, çalışan insanlar çok kıymetli. Ki onlardan biri de Arcas, İzmir için çok kıymetli. Ve ben kültür sanat programı yaptığım için Arcas'ın hem memlekete hem İzmir'e kattığı ekonomik ve ticari anlamdaki değer, ülkeye kattıkları çok başka. Bir de sanata kattıkları var ki İzmir'de bu çok çok daha kıymetli. Daha da indirgersek Bornova'da olmak ve onlar da Bornovalı olduğu için bu da çok kıymetli. Dolayısıyla o samimiyeti ben de çok hissediyorum. Yani ben bir İzmirli olarak, bir Bornovalı olarak çok hissediyorum. O yüzden onun her yerde hissedileceğini düşünüyorum. Çünkü Arcas çok samimi bir yer. Yani ben nerede olursa olsun bana bir telefon geldiğinde şöyle bir şey var dendiklerinde koşup gelmek istiyorum. Yani öyle seviyoruz. Ama bunun dediğim gibi pek çok sebebi var. Şeyi merak ediyorum ama. Neticede sen derli toplu, çok sıcak, samimi, doğaçlama, neticede gelmeden önce daha önce binmedin böyle bir gemiye. Tabii ki. Ve bir senaryo üzerinden de gitmedin ama sonuçta muradın neydi? O murada eriştin mi? Bir de tabii seni en çok şaşırtan detayları da merak ediyorum. Güzel bir soru. Şimdi muradım neydi derseniz aslında muradım belki bu kadar büyük bir şey değildi. Espriyle söylüyorum Amerika'daki arkadaşlarıma. Gemi gezmek için gittik, belgesel yaptık diye. Çünkü derinlik benim tahmin ettiğimden de fazlaydı. Ve açıkçası oraya gidişimdeki simple altında bulunan belki vizyon, belki ümit de dünya çok enteresan bir yer. Bu aslında birazcık lüks sektörüne de bağlı diyebilirim. Pazarlama çok tehlikeli bir şey, video çok tehlikeli bir şey ve dünyada şöyle bir perception var. İşte lüks ürünler şöyle anlatılmalı, böyle mülkler şöyle korunmalı ve öyle bir şekilde dünyayla paylaşılmalı ki herkes kendine access'i hissedememeli. Bir exclusivity yaratılmalı. Niyeyse beni bu çok rahatsız etti çocukluğumdan beri ve ben de bu kanalı başlattığımda dedim ki öyle bir kanal yapmak istiyorum ki ya da öyle bir insanlara access vermek istiyorum ki hem o asset'in ya da o tanıtılan şeyin saygınlığı ve öğrenimi çok iyi bir şekilde anlaşılabilsin ama aynı zamanda bunu izleyen Hindistan'daki 10 yaşındaki çocuk da Amerika'daki 50 yaşındaki insan da kendine çok samimi bir şekilde, rahat bir şekilde bunu izliyor bulabilsin ya da onlar da kendi içinden alabileceği değeri alabilsinler. Bu konseptle yola çıktığımda dolayı aslında böyle farklı bir kanalım oldu. Şu anlamda bir yandan tanıtılan şey 50 milyon dolarlık bir ev ama anlatılış üslubu ya da videonun rahatlığı ve samimiyeti sanki bir arkadaşınız size bir ev gösteriyormuş gibi.
Ve bu vizyonla yola çıkarak da bu gemiye baktığınızda, arkasının yaptıklarına baktığınızda bu gemilerde çalışan insanlar, böyle şirketler hani they move the world. Hakikaten dünyayı döndüren, dünyayı harekete geçiren şirketler böyle şirketler. Ve bu gemilerde çalışan insanlar, bu gemilerde olanlar hiç anlatılan hikayeler değil. Hiç gösterişli veya birinin de oturup bakın burada da böyle bir şey oluyor dediği bir sektör de değil. Bir yandan da bu insanlara belki de yaptıklarına bir saygı veya ben de onların hikayesini niye anlatmayayım diye yola çıkarak aslında kafamda oluşan bir fikirdi. Bu benim başlangıç noktamdı. Tabii arkasıyla olan ilişkim, arkasının bana olan güveni bu fikrin belki de gerçekleşmesinde çok çok daha reasonable bir ortam yarattı. Sağ olsun Arkas ekibi daha ben fikri paylaştığımda bile hemen çok açık bir şekilde baktılar ve bana sağladıkları access, bana sağladıkları olanak sadece fikir olarak da değil. Yani gemide benim girmemin izin verilmediği yer bile kalmadı diyebilirim. Zaten videonun neredeyse 2 saat olması sebebi de o. Çünkü gemiyi allak bullak ettim. Her yerini gezdim, herkesle konuştum, her şeyini anladım. Yani gemiyi seçmemdeki konu aslında buydu. Hatta yani videonun bir kısmında söylüyorum. We choose to glorify hani şu tarz bir şey söylüyorum. Bizim elimizde kimi seçip kimi glorify edeceğimiz. Ben bu hikayede de bu denizcileri, Arkas ailesine bu verilen büyük emeği glorify etmek istedim. Dünyayla paylaşmak istedim. Birazcık farklı bir approach aslında ama umarım insanlar da beğenir. Evet. Kimsenin aslında çok da ilgi göstermediği, merak edip ama girmediği bir yere girdin. Bütün kapıları da açmışsın. Kaptanla iyi geçinebildin mi? Yani papaz olmadınız değil mi sonunda? Yok kaptan. O kadar karıştırırken gemiyi. Yani şimdi hani gemi kültürünü bilen insanlar, yat kültürünü bilen insanlar bunu çok iyi bilir. Geminin kaptanı, geminin CEO'su, şirketin CEO'su gibidir. Evet. Orada çok önemli ve çok saygı duyulan bir hiyerarşi, bir Evet. disiplin var. Dolayısıyla bunu bilerek girdiğim için ve bunu iyi anladığım için onu çok iyi bir şekilde navige ettim diyebilirim. Evet. Aynı zamanda da zaten gerek Arkas'ın yönetiminden almış olduğumuz destek ve siz gidin böyle bir çekim yapın. Ve hatta yani haklarını ödeyemem. Bana bir direction bile vermediler. Yani dediler ki sen git çek. Ne yapmak istiyorsan yap. Biz okeyiz bununla. Ve benim bu gemi kültüründen anlıyor olmam yıllarca denizde geçirmiş olduğum zaman işimi açıkçası kolaylaştırdı. Zaten gemideki ekip de çok iyi bir ekipti. İyi olduklarıyla beraber bizdeki saygıyı, sevgiyi ve merakı görünce onlar da çok motive oldu. Zaten eminim bir yapımcı olarak videoda izlediğinizde, röportajları gördüğünüzde o ekipteki cevapları verirken sorulara verilen cevaplardaki bile samimiyeti göreceksinizdir. Hiç şüphem yok. Çok iyi bir ortam oldu. Ve o samimiyetle video çok güzel yansıdı. Ve yani hatta biz gemiden artık inerken 11 günün sonunda bana şey bile diyorlardı yani. Ekibi yolla sen kal. Bize devam et. Bu gemi nereye gidiyorsa sen de gel diye. Herkes bana soruyor. 11 günü nasıl geçirdin? Çok mu zordu bilmem neydi? Evet. Hani insanlara birazcık benim cevabım garip geliyor ama bıraksanız ben bir 10 gün daha o gemide giderdim. Gerçekten mi? Ben hiç rahatsız olmadım. Çok keyif aldım. Ve gerçekten yaptıkları iş kolay bir iş değil. Çok sabırlı, çok emektar, çok da böyle duygusal olarak disiplinli insanlar. O açıdan benim gibi bir hayat yaşamış birisine 11 gün çok refreshing geldi. Çok sanki yani böyle hayatımda hiç yaşamadığım tamamıyla yeni bir tecrübeyi 11 gün hızlı bir şekilde yaşamış oldum. Bırakın zor olmasını, yani zor olmasının sebebi çekim yapıyor olmamdı. Tabii. Çekim yapmıyor olsam ben orada aylar çok bile keyifli geçirirdim. olabilirdi, doğru. Seni en çok şaşırtan ne oldu? Böyle tahmin etmiyordum ama şöyle bir detay varmış. O detay beni çok şaşırttı diyeceğin şeylerle karşılaştın mı? Yani bizim normal hayatımızın akışına ters mesela. Şimdi bu enteresan bir soru. Buraya birkaç yönden cevap verebilirim ama benim en çok etkilendiğim şey, ben Los Angeles'ta yaşıyorum. Benim production ofisim Hollywood'un productionlarının yapıldığı yerden 5 dakika uzaklıkta. Çok değişik bir kültürün içerisindeyim. Aynı zamanda bir Turkish background'ım var. Böyle karman çorman hibrit bir hayatım oluştu diyebilirim. Ve yaşadığım serüvenler, surf kariyerim, inşaat kariyerim, şimdi medya şirketindeki kariyerim. İster istemez çok fazla perspektiflerde ve çok yüksek seviyelerde çok değişik insanlara access'e sahip olabiliyorsunuz. Şu an yaşadığımız kültürde gerek Amerika olsun gerek de dünyanın geri kalanı sürekli bir elinizdekiyle mutlu olmama, her şeyin yeterli olmaması insanlık olarak experience ettiğimiz bir şey. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Üzücü bir konu açıkçası. Evet.
Ben kişisel olarak öyle olduğumu inanmıyorum ama bu gemide böyle büyük bir metal yapının bir kıtadan diğer kıtaya ulaşması, bu insanların sürekli bitmeyen bir işte çalışması, the journey never ends. Evet. Biz onu aslında gemiye binmeden önce o title'la gelmedik. O gemiye bindikten sonra bizim insanları anlayışımızdaki işlerine verdikleri saygıyı görünce bizim içimizden çıkan bir betimleme aslında. O işlerinin sürekli bitmiyor olmasına rağmen o insanların sabırla işlerini düzgün bir şekilde yapıyor olması, emek veriyor olması ve bundan gurur duyuyor olmaları aslında bence çok inspiring. Evet. Benim en çok etkilendiğim konu oldu. Yani ben de o gemiden indikten sonra kendime, bir şirketime bakıp yani bizim hayatımız gerçekten çok iyi. Biz belki de daha az bile mi çalışıyoruz, daha bile mi çok çalışmalıyız düşüncesini bana getirdi ki benim şirketimde beni suçluyorlar. Çok çalışıyorsun, biz de çok çalıştırıyorsun, sürekli bir şeyler yapıyorsun, yerinde duramıyorsun Evet. diye. Ama bence o çok güzel bir şey. Yani umuyorum video o mesajı da verebiliyordur. Yani ne kadar burada bir gemi turu, bir gemi hayatı anlatılsa da insanlara ben hep bir düşünmeleri gereken bir mesaj vermeye çalışırım videolarımda. Buradaki en büyük mesaj o. Yani biz gemiden iniyoruz, 11 gün sonra çok heroic, büyük başarılmış bir şey var ama gemi devam ediyor. Devam ediyor. İşler aynı şekilde devam ediyor ve onlar aynı şekilde öyle performans vermek zorunda. Bence çok güzel bir şey, bence çok inspiring bir şey. Herkes onu öyle görür mü bilemem ama ben gördüm. Evet. O tarafını da göstermeye çalıştın tabii bir taraftan da. Bir de deniz ticareti aslında dünyada ticaretin döndüğü çok önemli bir nokta. Ve özellikle şu anda dünyanın içinde bulunduğu durum, işte orası kapanacak mı, burası açılacak mı, gemiler nereden dolaşacak? Yani birkaç yıldır zaten bunu farklı sebeplerle konuşuyoruz farklı boğazlar için. Şimdi yeni düzende ve yeni yaşanan gelişmelerle İran, İsrail savaşı vesaire yeni şeyler konuşuluyor deniz ticareti içinde. Deniz taşımacılığı çok kıymetli çünkü biz bir yerden küçücük bir düğme siparişi veriyoruz dünyanın öbür ucundan, o gemiyle geliyor. Yani o kadar hayatımızın içinde bir taraftan. Sen aslında onun arka tarafını da gösteriyorsun. Şimdi bu kadar önemli olan bir şey. Hem bir taraftan bu kadar hani dünya siyasetinin merkezinde olan bir ticaret tarafı var. Öyle bir hayat var, böyle bir iş var. Bir taraftan onun dışında bir de doğayla da işbirliği yapmak zorundasın. Tabii Bunun ki. fırtınası var, rüzgarı var, tayfunu var. Bir sürü şey var. O insanlar denizin ortasında bir ceviz kabuğu misali işlerini yapmaya çalışıyor ve doğayla da dost olarak bunu yapmaları gerekiyor. Tabii ki. Bir de olayın böyle bir tarafı var. Yani tüm bunlara baktığımda yani benim için çok ilginç bir nokta deniz taşımacılığı, deniz ticareti daha doğrusu. Kesinlikle. Sen bu konuda ne söylersin? Hani bu kadar hani hem dünya siyasetin gündeminde hem doğayla dost olup iş yapmak zorundalar. Yani aslında baktığınızda benim işim de bir senkronizasyon işi. İşte dünyanın bir yerinde bir asset var. Bir ekip olarak getiriyorsunuz, zamanları uyduruyorsunuz. Uçuşlar, bilmem neler, bir release schedule, prodüksiyon, post production çok komplike. Deniz ticareti bunun 50.000 katı belki. Evet, hepimizin yaptığı işten çok çok yüksek. Yani bir limanda iki ayağınızın üzerine durup etrafınıza baktığınızda oradaki ticari ve sinkronizasyon döngüsü gerçekten inanılmaz. Binlerce konteyner standby'de bekliyor. Evet. 700, 800, 900, 1000 feetlik gemiler. Bunlar çok büyük gemiler. Ekipler ve bunların hepsi tamamıyla international ekipler. Dünyanın her bir yerinden bir porta gelip 8, 10, 12 saat içerisinde yüzlerce, binlerce konteyneri hem unload edip tekrar da gemiye yüklüyorlar. Aa. Bu yapılırken bu tamamıyla seamless entegre edilmiş bir sistem. 30, 40, 50 bine yakın tekne, gemi dünyanın her yerinde dolaşıyor. İnanılmaz bir sektör. Ve beni şaşırtan da yani belki de bu benim saf bir bakış açım ama biz bu belgeseli yaptığımızda sonra bir geriye dönüp ya bu videonun niye hiçbir örneği yok dediğimiz noktaya gelmemiz çok şaşırtıcı. Tabii. Çünkü gerçekten dünyayı döndüren bir sektör. Kesinlikle Hayatımızda öyle. yaşadığımız, kullandığımız raw material'dan tutun da bir ürüne kadar, kucağımızdaki laptopa kadar hepsi bunların gemiyle taşınıyor. O açıdan çok fascinating bir sektör. Birazcık da benim böyle bir çocukluğumdan beri olan sektörlere karşı ilgim. Bu da benim açıkçası ilgimdi. Yani zaten hatta videoda da bahsediyoruz. İlk 3 gün sadece gemiyi öğrenmek sürdü. Evet. Yani belki 8-9 saate yakın çekimimiz var. Sadece ekibin bize gemiyi anlatışı. Evet. Biz videoyu 2 saate sıkıştırdık. Sadece benim yani motor dairesinin turu 48 dakikaydı.
çok çok büyük bir şey. O açıdan çok enteresan, çok ilginç ve yani bir arkasına baktığınızda şimdi ben ister istemez bu süreç içerisinde onlarla çok fazla hem zaman geçirdim ve onlarla da bu sektörün birazcık nasıl ilerlediğini anlamaya çalıştım. Yani onlara sorduğunuzda sanki böyle bakkaldan alınan bir paket ev dairesine veriliyormuş gibi basit bir şekilde anlatılıyor ama oraya gidip o gemiye binip o konteynerleri görüp o ekibin yönettiği lojistiği anlayınca aklınız almıyor. Evet. Gerçekten inanılmaz bir şey ve siz bir gemidesiniz. Ondan 40 bin tanesi suda aynı şeyi yapıyor. anda, evet. Ve bu hikayenin de bir Türk şirketi, Türk gemisi üzerinden dünyaya İngilizce global bir şekilde anlatılıyor olması çok heyecanlı. Yani Çok. bu bizim aslında şu ana kadar ulaştığımız insan portföyünün dışına çıkacak bir video. Evet. Belki de yani benim izleyenlerim bile bakıp ya Enes bu gemiye niye bindi? Eminim hala sorguluyorlar ama çok keyifli bir proje oldu. Benim için de kişisel bir proje dediğim gibi. Arkasında olan 20 yıllık bir geçmişim var. Ve bir de yani benim personal, kişisel olarak baktığımda da benim bu arkası bir nacizane hediyem aslında. Evet. Ki onlar da sağ olsunlar hem çok destek oldular hem de böyle güzel bir geceyle de kutluyor olacağız. Evet. Son olarak şunu da sorayım. Neticede hani gemideki yemekler benim kuzenlerim denizcilik okudu. Onlar hep şunu söylerlerdi. Gemide yemeğin iyi olması gerekir. Çünkü hani başka hiçbir keyif aldığınız şey yok. Neçe şimdi internet gelişti yani her yerden ulaşılabiliyor pek çok şeye. Ama yine de yemekler çok önemli. Gemide nasıldı gemi yemekleri? Gemide yemekler inanılmazdı ve söylediğiniz %100 doğru. Çünkü gün sonunda inanılmaz koordine edilmiş rutin bir hayat var. Evet. Sabah uyanılış zamanı belli, öğle yemeği belli, akşam yemeği belli, dinlenme saatleri belli. Ve gerçekten o yıllarca yapılmış, yıllarca gelişmiş olan bir sektör olduğu için her şey çok iyi optimize edilmiş durumda. Yani bir geminin, yani şöyle söyleyebilirim, bu kadar büyük bir structure'ın, bu kadar koşulları belli olmayan bir ortamla yolculuk yaparken her şeyin bu kadar düzenli olması inanılacak gibi değil. Belki benim hayatımda gördüğüm en koordine olmuş sektörlerden birisi diyebilirim. Evet. Yani inanılmaz bir düzen var. O düzenin içerisinde bu düzenin kurulmasının çok büyük sebeplerinden birisi de zaten anlayabiliyorsunuz insana olan saygı, değer ve onların güvenliği. Evet. Ama ister istemez bu kadar strict bir yapı içerisinde insan excitement'ı, o hayatın pürüzleri çok fazla egale edildiği için yemek gibi bir şey çok büyük bir önem kazanıyor. Çok. Yani o sizin gün sonunda gerek öğle yemeği gerek akşam yemeği olsun sürekli baktığınız, sürekli heyecanla beklediğiniz bir aktivite oluyor. Yemekler inanılmaz güzeldi. Zaten bizi kırmadıkları gibi bize bir gece döner bile yaptılar. Wow. Yani daha zaten bu ekip ne yapsın diye. O açıdan yemekler çok güzeldi. Bir de zaten Amerika'da yaşayan bir Türk olarak Türk yemeklerine karşı sürekli bir özlem, sürekli bir heyecan duyuyoruz. O da bizim için tatlı bir aslında böyle bir tecrübe oldu diyebilirim. Yani Evet. her gün Türk yemeği yapıp bir Türk gemisinde böyle büyük bir global proje çekmek çok farklı bir psikolojiydi aslında. Evet, evet. Çok güzel anlattın. Çok da keyifli bir röportajdı. Ağustos'tan itibaren mi bizi izleyeceğiz? Ne zaman izleyeceğiz? Evet, bugün Arkas'la film galamızı yapıyoruz. Nasip olursa da videoyu dünyayla paylaşacağız. Evet, senin YouTube kanalında Evet, izleyeceğiz. Belki Evet. daha sonra farklı sürprizler de gelişecektir. kesinlikle. Tüm dünyanın farklı yerlerden izleyebilmesi için. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için. Belgesel için de eline sağlık. Tamam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Enes harika anlattı. Tüm belgeselin ismini hiç söylemedim galiba. Sen söyledin ama onu Ben- da söyleyelim. Şu an The Journey Never Ends diye bir filozofi altında frame ediyoruz ama artık YouTube'da bunu maksimum izlenime kavuşturabilmek için orada ona uygun bir title koyacağımıza eminim. Şu an için daha net bir isim vermek istemiyorum. O yüzden ben de üstüne basmamıştım zaten. Çok güzel açıkladın. Tekrar çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, bugün röportajımız bu kadar. Dünyanın öbür ucundan Enes kalktı geldi belgeselini de anlattı. Ağustos'ta Enes'in kanalında yayında olacak tüm bu deniz ticaretini döndüren gemilerin içerisinde neler oluyor, nasıl taşınıyor, nasıl bir hayat var mutlaka izleyin. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.